Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi yine gelecek bağırsaklarımızdadır ile devam ediyoruz bugün de. Dost bakterileri, mikrobiyomun bağırsaklarımızda dost bakterilerini nasıl etkileyebiliriz, onları nasıl besleyebiliriz? Bir kere şimdiye kadar hep söyledik biliyorsunuz. İşte prebiyotikler, probiyotikler, simbiyotikler. Onları biliyoruz, onlara değinmeyeceğim. Ama Harvard'da bu hafta yapılan bir çalışmanın sonucundan bahsetmek istiyorum. Bana çok ilginç geldi çünkü. Bütyrat denilen bir yağın bağırsaklarda dost bakterileri beslediğini ve bütyratın geçirgen bağırsak hastalığında hücreleri toparladığını gösterdiler efendim. Bütyrat ne? Bütürik asit. Bütürik asit ne? Tereyağı. Tereyağı. Yani tereyağının bağırsak florasını toparladığı, düzelttiği, hücreleri geliştirdiği çalışmayla gösterildi. Biz senelerden beri söylüyoruz. Tereyağı diyorsak köy tereyağı tabii ki. Trabzon yağı, Urfa yağı, bütün bunlar hakiki yağlardan bahsediyoruz. O halde dost bakterilerimizi beslemek için hakikaten bir daha söylüyorum, tereyağı çok önemli. Besinler çok önemli. Bu bakımdan hakikaten tüketmeden korkmayacağız. Tabii bir de zeytinyağı var. Zeytinyağını da daha sonra açıklayacağım. Bağırsaklarımızda bulunan düşman bakterilerinden arttırmamamız lazım. Yani vücudumuzu toksinlere, vücudumuzu ağır metallere, vücudumuzu birçok ilaca maruz bırakmamamız lazım. Mide bağırsak hastalıklarımızda görülen bütün şikayetler nedir? Dost bakterilerinin azaldığı, düşman bakterilerin savaşı kazandığını gösterir. O halde peki bu neden bu oluyor? En büyük şey buğdayda bulunan lektin. Lektin antikoru bağırsak hücrelerini parçaladığı gösteriliyor. Yani sağlıklı dahi yesek dahi parçalanan bağırsak hücrelerinden buna biz hazmolmamış büyük moleküllerle kana geçiyor. Önceki videolarımızda da açıkladık. Buna geçirgen bağırsak hastalığı diyoruz. Ve bunun da en önemlisi nedenlerinden biri mikrobiyomumuzdaki dost bakterileri düşüren, düşman bakterileri çoğaltan lektin efendim. Lektin. Yani onun için senelerden beri ekmek yemeyin diyoruz. Tabii yani senelerden beri ekmeğin sadece şeker şeklinde olduğu değil, lektinin parçaladığını biliyoruz. Tabii lektinin hücreleri parçalayınca hakikaten işte her türlü yediğimiz gıda temiz de olsa, düz de olsa, ilaçsız da olsa, pestisitsiz de olsa kana geçiyor. İşte otoimmün hastalıklar başlıyor. Bunu niçin açıklıyorum tekrar? Yani bunların hiçbiri mide, bağırsak, boğazımızdaki sızlamalar, kabızlık, ishaller vesaire ilaç eksikliğinden değil. Dünyanın ilacı veriliyor. Onlar bu mikrobiyomu daha da beter ediyor. Ve o bakımdan mesela midemizde 11 türlü helikobakter var. Hastalar bana geliyor diyor ki bende helikobakter bulundu. Kardeşim normal olan hepimizde helikobakter var. Hepimizde 11 türü var bakterinin. Bunun endoskopi yapıp sende helikobakter var demenin bir kıymeti harbiyesi yok bana sorarsanız. O halde bu ne demek? Eğer midemizde bir yanma varsa, midemizde bulantı varsa, ağzımıza su geliyorsa veya bağırsaklarımızda kabızlık varsa, bilhassa ishal oluyorsak bu demek ki düşman bakteriler yükselmiş. O halde dost bakterileri yükseltmemiz için işte Karatay diyeti tekrar söylüyorum çok önemlidir. Ve de bir kere otoimmün hastalıklar başladı mı hangi hastalıklar bir daha kronik inflamasyon başlıyor vücutta. Çünkü dost bakterilerle düşman bakterilerin savaşı devam ediyorken öte yandan da büyük moleküller vücuda giriyor. Ondan savaş başlıyor. Vücudun tüm bağışıklık sırrı çöküyor. Vücudun tüm bağışıklık sırrı çökünce ne oluyor?
Her türlü hastalık aklınıza gelen, yok yüzüme şu çıktı, gözümde bu oldu, midemde bu var, işte doktor bunu dedi, bağırsaklarımda bu var, kolonumda bu var, overlerimde bu var. O bütün bunlar hepsi, cildimde uyuz var, cildimde efendim cüzzam var, bütün bunlar, bütün cilt hastalıkları, bütün beyin nörodejeneratif dediğimiz bütün hastalıklar, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, obezite, insülin direnci dediğimiz durum, hepsinin altında bilin ki kronik inflamasyon dediğimiz olay yatıyor. Bütün bunlarda ben bir kalp doktoru olarak konuşuyorum. Kalp krizini, felci, damar tıkanıklıklarını tetikliyor. O halde hakikaten beslenme çok önemli. Bakın Şeyh Edebali diyor ki, toprak sağlıklı olmadıkça ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. Bizim toprağımız da mikrobiyomumuzdur efendim. Mikrobiyomumuzdur. Dost olanları besleyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Prebiyotikler, bunları hepimiz artık biliyoruz. Eski videolara bakabilirsiniz. Probiyotikler. Yalnız ilaçlar bunları hakikaten bozuyor. Bilhassa antibiyotikler, siz de biliyorsunuz. Bir de aynı zamanda probiyotik diyoruz ama bir daha vurgulamak istiyorum. Tablet olanlar probiyotik değil. Probiyotiklerde canlı bakteri vardır. Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, ev turşu suyu, tereyağı ve zeytinyağı. Bunlardan uzak durmayın. Dost bakterinizi besleyin. Hiçbir şeyiniz kalmaz efendim. Karatay prensiplerini de uygularsanız efendim. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum efendim.